Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz çantanın yapılışını paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay, 3 tane parçadan oluşuyor. Ben bir tane parçası ve kenar parçamı tamamlayıp geldim ama video içerisinde diğer parçamızı beraber başlıyor ve tamamlıyor olacağız. Dediğim gibi yapılışı gayet kolay, kısa sürede yapabileceğimiz bir çanta. İpimi E2AFM'den temin ettim. Açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Başlangıçta da ayrıntılı bir şekilde ipten bahsediyorum. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Farklı renk seçeneği de bulunuyor. Bu ünlü bir markaya ait aslında. Pinterest'te görmüştüm. Sanırım eski sezona ait bir çanta. Bulamadım çünkü ama modeli çok beğendiğim için değerlendirip yapmak istedim. Astarlama yapmadım. Bu şekilde elimde olan bir tane parçayı dikerek sabitleme yaptım. Bir tık küçük geldi. Daha büyüğünü alıp sabitlemesini yapacağım. Elimde olan aksesuarı da sabitlemesini yaptım. Çıt çıt dikerek daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Şu an çıt çıt dikimini yapmadım ama dediğim gibi çıt çıtlama yaparsanız daha kullanışlı olacaktır. 2,5 yumak kullandım. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksanız 3 yumak almanız yeterli olacak. 4,5 numara tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Yapılışına geçmeden önce açıklama kısmına Instagram adresimi bırakıyorum. Tıklayıp inceleyebilir, orada takip ederek yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Yapılışına geçmeden önce kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için Private Yarn Alaçatı rafya ipliğini tercih ettim. Yeni üretilmiş bir ip, yapı olarak da alışılagelmiş olan rafya iplikten bir tık farklı, yumuşak yapıda ve parlak bir yapısı var. Sizlere şu şekilde yakından da göstermek istiyorum. Ve kopma yapmayan bir ip. Bakın şu şekilde esnetme yaptığınızda bile kopma yapmayan bir ip. Ben çok sevdim. Örme işlemi esnasında tığınıza kremleme ya da vazelin sürerseniz kolaylıkla örme işleminizi gerçekleştirebileceğiniz yapıda bir ip. Duruşu da çok güzel oluyor. İpimi E2AFM'den temin ettim. Instagram adresini sizlere açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Tahmini 2 adet iplik yeterli olacak. 200 gram 165 metre uzunluğunda ipimiz ve 4,5 numara tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. Şimdi burada ben parçalarımın bir kısmını tamamlayıp geldim. Modeli çıkartabilmek adına hemen sizlere göstermek istiyorum. Çantamızın duvar parçasının bir tanesi, hatta ön tarafını ya da arka tarafın bir tanesi tamamladık. 2 parçadan oluşuyor ve 3. parçamız da yan şerit parçamız. Yan şerit parçamızda yaptığım video içerisinde başlangıcını ve bitişini beraber yapıyor olacağız. Ön parçamızın da diğer parçasını beraber yapacağız. Başlangıçtan itibaren tamamlayacağız. Gayet kolay bir model. İpin yapısı gereği de çok güzel durdu. Bakar mısınız? Duruşu çok güzel oldu. Aslında ünlü bir markaya ait bir model. Pinterest'te görmüştüm. Belki de eski sezondan olabilir ama modeli çok beğendiğim için değerlendirip yapmak istedim. Bence çok hoş yapıda. Şimdi beraber yapılışına geçelim. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim, döndürdüm ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Toplamda 25 tane zincir çekiyoruz. 25 tane zincirimizi çektikten sonra 25. zinciri parmağımla tuttum. 2 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez alıyorum. 25. zincir içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Bir kez çektim. 2 kez çekerek trabzanımı yaptım. Şimdi başlangıç olduğu için ve zincir çekerek başladığımız için bu şekilde trabzanımızı yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı zincir içerisine döndüm. İpimi uzattım. Bir çekip ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı zincir içerisine döndüm. Ve bir kez çektim, bıraktım. Tığımda zincirle beraber 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çektim. Bir tane zincir çekerek kapattım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincir içerisinden tığımı geçirdim. İpimi bir çekip bir tane ilmeğimi bıraktım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Aynı zincir içerisine döndüm. Bir kez çekip bıraktım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çektim. Bir tane zincir çekerek kapattım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Aynı zincir içerisine dönüyorum. Bir çektim.
Aynı zincir içerisine döndüm. Bir tane çekip ilmeğimi bırakıyorum ve 3 tane ilmeğimiz var. Hepsini beraber çekiyoruz ve bir tane zincir çekerek kapattım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 1, 2, 3. zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir çektim, bıraktım. Aynı zincirin içerisine döndüm. 3 tane ilmeğim var. Hepsini çektim ve bir tane zincir çekerek kapattım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı zincir içerisine dönüyoruz. 1, 2. 2 kez aynı işlemi yapınca zincirle beraber 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çekiyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 1, 2, 3. zincir içerisinden tığımı geçirdim. Bir çektim. Aynı zincir içerisine döndüm. Bir çektim. 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çekiyorum ve bir tane zincir çekerek kapattım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı zincir içerisine dönüyorum. 1. 2 kez aynı işlemi yaptıktan sonra tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çekiyorum ve bir tane zincir çekerek kapattım. Şimdi sıra sonundaki son zincire kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonundaki son zincirime de aynı işlemi yaptıktan sonra ne kadar modele ulaştık? 2, 4, 6, 8, 9 tane modelimiz var birinci sırada. Şimdi birkaç sıra boyunca arttırma yaparak devam edeceğiz. Bir tane zincir çekmiştim. 2, 3 tane zinciri tamamladım. Daha sonrasında bakın burada 3. zinciri tuttum. 1, 2 tane daha zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 3. zincir içerisinden tığımı geçirdim. Ve 1, 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım başlangıç için. Bir tane zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine, aynı zincirin içerisine döndüm. 1. Aynı zincir içerisine döndüm. 1. 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çekip bir tane zincir çekerek kapattım. Şimdi burada 3 tane zincir ilave ederek bir tane model arttırmamızı yapmış olduk sağ tarafta. Arada 1, 2 tane zincir atlıyorum. Direkt modelimin olduğu boşluğa geliyorum. 1. Aynı boşluğa döndüm. 1. Ve hepsini beraber çekiyorum. Bir tane zincir kapattım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1. 2 kez aynı işlemi yapıyorum. Hepsini çekip bir tane zincir kapattım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. Modelin ortasındaki boşluktayız. 1. Aynı boşluğa döndüm. 2 kez aynı işlemi yapıyorum. Hepsini çekip bir tane zincir çekerek kapattım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa döndüm. 1, 2 kez aynı işlemi yaptım ve hepsini beraber çekip bir tane zincir çekerek kapatıyorum. Modelimize aynı şekilde sıra sonundaki son boşluğumuza kadar devam edelim. Şimdi sıra sonundaki son modelime de aynı şekilde modelimizi yaptık. Burada farklı bir noktamız var. Nasıl yapıyoruz? İpimizi burada bırakıyorum. Hemen şöyle ipimin yumağımın diğer noktasından ipimi çıkartıyorum. Ve burada zincir ilave ediyoruz. Bunu zaten 2 kez yapacağız. Şimdi burada zincir çekerek başlamış olduğum nokta vardı. Zincir çekerek başladığım noktadan tığımı geçirdim ve ipimi içerisinden çekip bir tane zincir çektim. Şimdi bizim burada kaç tane zincir çekmiştik arttırma yaparken? 3 tane. Devam ediyorum. 2, 3 tane zincir çektim. Ve bu ipimi burada kesiyorum. Sadece 3 tane zincir ilave ettik. Bakın küçük bir başlangıç yapmış olduk. Şimdi bırakmış olduğum ilmeğimi tığıma aldım. Buraya hiç zincir ilave etmemişiz gibi sanki normal örgümüze devam ediyoruz. Bakın tığımıza ipimi bir kez aldım. Sondaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim. Ve bir tane çekerek ilmeğimi bıraktım. Aynı zincir içerisine dönüyorum. 2,
3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çektim. Bir tane de zincir çekerek kapattım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı zincir içerisindeyim. 1 2 kez aynı işlemi yapıyorum ve hepsini çektim. Bir tane zincir çekerek kapattım. Bakın modelimiz bu şekilde olmuş oldu. Arttırmamızı yaptık. Şimdi ikinci sıramda, birinci sıramda 9 tane modelim vardı. İkinci sıramda 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane modele ulaşmış olduk. Örgümün diğer tarafına dönüyorum. Bir tane zincir çektim. Yine arttırma yapıyorum. 2, 3 tane zincire tamamladım. 1, 2 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 3. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. 1, 2 seferde çekerek ikili trabzan yaptım. Başlangıç olduğu için. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı zincir içerisine döndüm. 1 kez daha. 2, 3 tane ilmeğim var. Hepsini çektim ve bir tane zincir çekerek kapattım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 1, 2 zincir atlıyorum. Modelimizin orta boşluk noktasındayız. 1 ve 2 kez aynı işlemi yapıyorum. 3 ilmeğimi çektim. Bir tane zincir kapattım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1, 2 kez aynı işlemi yaptım. Hepsini beraber çekip bir tane zincir çekerek kapattım. Devamında burada bir tane arttırmamı yaptıktan sonra her modelimin orta boşluk noktasına modelimizi yaparak son boşluğumuza kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğuma modelimi yaptıktan sonra yine burada arttırma yapmış olduğumuz gibi burada da arttırma yapacağız. İpimi elime aldım. Farklı bir ipimi elime aldım. Şöyle boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir kez döndürüp içerisinden çektim ve bir tane zincir çektim. Benim burada 2, 3 tane zincire ihtiyacım var. Daha sonrasında ipimi kesiyorum. 3 tane zincir ilave ettikten sonra ilmeğimi tekrardan elime aldım. Bakın burada bırakmış olduğum ilmeğimi elime aldım. Tığımızı ipimi bir kez aldım ve 3. zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi bir kez çekip ilmeğimi bıraktım. Aynı boşluğa döndüm. 2. Hepsini beraber çekiyorum ve bir tane zincir çekip kapattım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1, 2 kez aynı işlemi yapıyorum ve hepsini çekip bir tane zincir çekerek kapattım. Ve bir tane model arttırma yapmış olduk. Şimdi 3. sıramızda kaç tane modele ulaştık? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane modele ulaşmış olduk. Bu bizim son arttırmamızdı. Artık arttırma yapmadan belli bir sıra boyunca 3 tane modelle devam ediyoruz. Şimdi burada bu noktadan itibaren farklı bir başlangıcımız var. Kenar kısmı düz olsun diye. Arttırmamız bitti. Bir tane zincir çekmiştim. 2, 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Modelimin orta boşluğundan tığımı geçirdim. 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çekiyorum ve bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa geldim. 1, 2 kez aynı işlemi yapıyorum. Hepsini beraber çekip bir tane zincir çekerek kapattım. Kenar kısımlarda genelde bu şekilde başlangıç yapmıyorduk. Dümdüz ilerleyebilmek adına 3 tane zincirle başlıyorum. Orta boşluk noktamıza gelip modelimizi oluşturuyoruz. Sıra sonunda da trabzan yaparak bitiş yapacağız. Şimdi her boşluğa aynı şekilde modelimizi devam ettirelim son boşluğumuza kadar. Sıra sonundaki son boşluğuma modelimi oluşturduktan sonra tığımızı ipimi bir kez aldım. Ve buradaki zincir çekerek başlangıç yaptığımız noktadaki ikinci zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. Ve bir tane ikili trabzanımı yaptım. Başlangıçtaki 3 zincirimiz sıra sonundaki ikili trabzan yaparak bitiriyoruz. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Yine aynı şekilde başlangıç yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir.
Tığımızı ipimi bir kez aldım. Modelimin orta boşluk noktasına geldim. 1 2 kez aynı işlemi yapıyorum. Hepsini beraber çektim ve bir tane zincir çekerek kapattım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 kez aynı işlemi yapıyorum. Hepsini beraber çektim ve bir tane zincir çekerek kapattım. Sıra sonuna kadar modelimize aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğuma modelimi yaptıktan sonra bir zincir çekip kapatmıştım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki 3. zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım. Örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Modelimin orta boşluğuna geliyorum ve bir kez çekip bıraktım. Aynı boşluğa döndüm. Hepsini beraber çekiyorum. Bir tane zincir. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 kez aynı işlemi yapıyorum. Hepsini beraber çekip kapattım. Sıra sonuna kadar modelimize aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde 3. zincirin tepesine trabzan yaparak sıramızı tamamlıyor. 3 zincir çekerek bir üst sıranın başlangıcını yapıyoruz. Şimdi beraber 2 4 5 6. sıramın başlangıcını yaptım. Toplamda 2 4 6 8 10 sıra boyunca bu şekilde modelimize devam edip geliyoruz. Size bahsettiğim gibi 10 sıra boyunca devam edip geldim. 10. sıradan sonra kesme işlemi yapıyoruz. Şu şekilde bir ayarlama yaptım. Sizin sayınız farklı ise ortada 3 tane modelimizi bırakacak şekilde bir ayarlama yaptım. Ve buradan itibaren kolun bir tanesini devam ettireceğiz. Diğer kol için tekrardan bir başlangıç yapacağız. 3 tane zincirimi çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. İlk modelimin ortasından tığımı geçiriyorum. 1 2 kez aynı işlemi yaptım ve hepsini beraber çekip bir tane zincir çekerek kapattım. Normalde modelim için aynı boşluğa tekrardan dönüp 2 kez aynı işlemi yapmam gerekiyor ama eksiltme yapacağım için bu şekilde bırakıyoruz birinci boşluğumuzu. Tığımızı ipimi bir kez aldım. İkinci modelimin ortasına geldim. 1 2 kez aynı boşluğa batıyorum. Hepsini çektim ve bir tane zincir çekerek kapattım. Aynı boşluğa döndüm. 1 2 kez çekiyorum ve hepsini beraber çektim. Bir tane zincir. Şimdi aynı modelden 2 kez daha yapıyoruz. Yandaki boşluğa geldim. Ve son boşluğum, 3. boşluğum. Şimdi burada bakın 1 2 3 tane tam modelimizi yaptıktan sonra yandaki boşluğa geliyorum. 1 aynı boşluğa döndüm. 2 ve hepsini tek seferde çekip bir tane zincirle kapattım. Başlangıçtaki gibi sadece bir kez aynı işlemi yapıyoruz. Ve burada örgümün diğer tarafına dönüyorum. Devam ettim, üzerine 2 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Burada herhangi bir batma işlemi yapmadan ilk boşluğumun içerisine geldim. Ve modelimi aynı şekilde yapıyorum. 2 hepsini çektim. Bir tane zincir kapattım. Aynı boşluğun içerisine döndük. 1 2 kez batıyorum. Hepsini çekip kapattım şeklinde devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. 3 tane modelimizi yaptık. Burada yarım modelim vardı. Bir tane zincirimi çektim. Tığımızı ipimi bir kez alıyorum. Buradaki modelimi görmeden 3. zincirin tepesinden tığımı geçirdim. Ve bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün diğer tarafına döndük. 1 2 3 tane zincir çektim.
Ve hemen birinci modelimin ortasına geliyorum. 1 2 hepsini beraber çektim ve bir tane zincir çekerek kapattım. Aynı boşluğun içerisine dönüp 2 kez aynı işlemi yapacağım. Şimdi burada bakın başlangıç yaptık. 1 2 3 tane model yapıyorum. Sıra sonundaki 3. zincirime geldiğimde trabzanımı yapıp sıramı tamamlıyorum. 3 zincir çekip dönüş yaptım. Yine aynı şekilde 3 tane model yapıyoruz. Aynı buradaki başlangıçta yapmış olduğum gibi ve bitiş noktasında trabzan yaparak tamamlıyorum. Dümdüz devam edeceğiz bu noktadan sonra ta ki hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra boyunca. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi 9 sıra boyunca devam ettim. 10. sıram için 3 tane zincirimi çektim. Burada eksiltme yapıyoruz. Tığımızı ipimi bir kez aldım. İlk modelimin olduğu boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 çektim. Aynı boşluğa döndüm. 2. 3 tane ilmeğimi tek seferde çekip bir tane zincir çekerek kapattım. Yani burada tek model yaptık. Orta modelime geldim. 1 2 kez aynı işlemi yapıyorum. Hepsini çektim ve bir tane zincir çekerek kapattım. Aynı boşluğa döndüm. 2 kez ve hepsini çekip bir tane zincir çekerek kapattım. Son boşluğuma geldim. Başlangıçtaki gibi buraya 2 kez batacağız sadece. 1 2 kez ve hepsini çekiyorum. Bir tane zincir kapattım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 3. zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yaparak tamamladım. Örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 3 tane zincir. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Buradaki modelimizi görmüyoruz. Ortadaki modelimin ortasından tığımı geçirdim. 1 2 kez aynı işlemi yapıyorum. Hepsini çektim ve bir tane zincir çekerek kapattım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 kez batıyorum. Çektim. Bir tane zincir çekerek kapattım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki tek modelimi görmüyorum. Zincir içerisinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım. Bakın ortada sadece bir tane modelimiz kalmış oldu. Örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 3 tane zincir başlangıç yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Orta boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 kez aynı işlemi yaptım. Hepsini çektim ve bir tane zincir çekerek kapatıyorum. Aynı boşluğa döndüm. Kapattım. Sıra sonunda 3. zincirin tepesine gelip bir tane trabzanımı yapıyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum ne yaptım. Şimdi buradan itibaren tek model olarak kaç sıra boyunca devam ediyorum. Hemen sayalım beraber. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıra boyunca hep aynı şekilde devam edip geliyorum. Size bahsettiğim gibi 8 sıra boyunca gittikten sonra bir tane zincirimi çektim ve şurada ipimi bir tık uzun bırakıyorum dikmek için ve artık keserek tamamlıyoruz bir tarafı. Hemen şöyle düzeltip göstermek istiyorum. Bir tarafı tamamladık. İkinci tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Hemen buradan bir başlangıç yapalım beraber. Devamında aynı şekilde ilerleyeceksiniz. Bir tane zincir çekiyorum. Köşedeki zincirimin tepesinden, bakın şöyle geçiremedim. Zincirimin tepesinden tığımı geçirdim ve ipimi içerisinden çektim. 1 2 3 tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. İlk modelimin ortasına geldim. İlk modelimizi nasıl yapıyorduk? Eksiltme yapacağımız için bir tane yapıyorduk. 2 kez battıktan sonra hepsini beraber çekiyorum ve bir tane zincir çekerek kapattım. Şimdi diğer modelimin ortasına geliyorum. 1 2 kez batıyorum. Hepsini çektim ve bir tane zincir çekerek kapattım. Devamında aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 kez çekiyorum ve hepsini çektim. Bir tane zincir kapattım.
Bu şekilde 2 tane daha model yapıyorum. 3 tane tam modelimi yaptıktan sonra bir tane zincirimi çektim. Son boşluğuma geliyorum ve 1 2 kez battım, çektim ve bir tane zincir çekerek kapattım. Şimdi burada baktığımızda yarım modelle bitirmiştik. Yine yarım modelle bitirdik. Ortada ise 1 2 3 tane modelimiz var. Şimdi devam ediyorum. Burada bir tane zincir çekmiştim. 2 3 tane zincir. Tığımı ipimi bir kez aldım. Modelimin ortasına geliyorum. 1 2 hepsini çektim. Bir tane zincir. Aynı boşluğa dönüyorum ve modelimizi artık 3 tane model olarak devam ettiriyoruz. Az önce söylediğim gibi devamında buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz. Ta ki burada bir tane eksiltme yapmıştık ya, orada da bir tane modelimiz kalmıştı. O noktaya kadar devam edelim. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi 8 sıra boyunca modelime devam ettim. Bir tane eksiltme yaptım ve bir tane modelimizde yaparak bir sıra yaptım. Bakın, eksiltmemi yaptım. Üzerine bir tane modelim kaldı ve burada ipimi kestim. Artık çünkü parçamızı tamamlamış olduk. Burada ne yapıyoruz? Bakın, burada ipimizi uzun kesmiştik. Hemen buraya karşılıklı bir dikme işlemi yapıp geliyoruz. Bahsettiğim gibi dikme işlemini tamamlayıp geldim. Dikme işlemini tamamladıktan sonra tüm etrafını bir sıra boyunca sık iğne giderek tamamlayacağız. Hemen ipimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Buradaki köşe boşluğundan başlamak istiyorum. Dilediğiniz herhangi bir noktadan başlangıç yapabilirsiniz. Ve ipimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Aynı boşluğun içerisine geldim. Yatay trabzan olduğu için bir tane daha sık iğnemi yaptım. Yandaki yatay trabzanın içerisine geliyorum. 1 ve 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum. Yatay trabzanların içerisinde. Taban noktama geldiğimde ise buradan beraber devam edelim. Taban kısmına geldiğimizde buradaki modelimizi yapmış olduğumuz zincirin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonrasında 2 tane zincir atlamış olduğumuz boşluğumuz vardı, hatırlarsanız. Buradaki boşluğumuza da 1 2 tane sık iğne yapıyoruz. Modeli yapmış olduğum zincir içerisine bir tane tek sık iğne ve 2 tane zincir atladığım noktaya geldiğimde ise 2 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Burada birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek kaydırmamı yaptım ve bir tane zincir çekerek artık ipimizi kesiyoruz. Çünkü çantamızın duvar kısmını tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde. Şimdi sıra geldi yan şerit parçamızı yapmaya. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim, döndürdüm ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. 2 tane zincir çekiyoruz. İkinci zinciri parmağımı tuttum. Üzerine 2 tane daha zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım ve tutmuş olduğum zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. 1 2 seferde çekerek ikili trabzan, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 seferde çekerek ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış olduk başlangıçta. Örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 tane zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. Dibindeki boşluğa geliyorum. Bir tane ikili trabzan, yandaki boşluğa geldim. İkili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan ve sondaki ikili trabzanın tepesine geliyorum. 1 2 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım. 3 tane ikili trabzanla başladık. İkinci sıramızda 3 4 5 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Örgümün diğer tarafına döndüm. 2 tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan şeklinde devam ediyorum.
Sıra sonundaki zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. 1, aynı boşluğa döndüm. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve 3. sıramızda saydığımızda 2, 4, 6, 7 tane ikili trabzana ulaşmış oldum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Dibindeki boşluğa geliyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım ve sırasıyla her trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonundaki zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. 1, aynı boşluğa döndüm. 2 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım ve saydığımda 2, 4, 6, 8, 9 tane ikili trabzana ulaşmış oldum. Bu bizim son arttırmamız. Bu noktadan sonra 9 tane ikili trabzanla devam ediyoruz. Nasıl yapıyoruz? 2 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Arttırma yapmayacağım için dibindeki boşluğa değil. Bakın bir sonraki ikili trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Devamında her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonundaki zincirimin tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzanımı yaparak tamamladım ve saydığımda 2, 4, 6, 8, 9 tane ikili trabzana ulaştık. Örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bakın buradaki boşluğa değil, bir sonraki trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane ikili trabzan, zincirin tepesine bir tane trabzan yapıyoruz ve 9 tane trabzana ulaşmış oluyoruz. Bu şekilde istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam edip geliyoruz. Şimdi istediğimiz boyuta ulaştıktan sonra aynı başlangıçta arttırma yapmış olduğumuz gibi kesme işlemi yaparak sıra sonunda 3 tane ilmeğe ulaşınca tamamlıyor olacağız. Burada nasıl bir ayarlama yaptım hemen sizlere göstermek istiyorum. Şimdi bu üstte askı için tek bir tane modelimizin kaldığı nokta benim başlangıç noktam olarak belirledim. Bakın hemen altındaki boşluktan şu şekilde tutuyorum. Burada iğneleme de yapabilirsiniz. Şimdi buradaki ölçümüzden şöyle yapamadım. Buradaki ölçümden bakın şu şekilde devam ediyorum. Tüm etrafını dolaştık ve buraya kadar geldik. Şimdi sıra sonunda benim baktığımda 1, 2, 3 tane sıram kaldı. Bu 3 sırada da kesme işlemi yaparak tamamlayacağız. Eşit bir görüntü sağlamış olacağız. Yani burada parçanıza göre belirlemeniz gerekiyor. Şimdi ne yapıyorum? 1, 2 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. Trabzanın tepesine. İpimi çektim. Bir kez çekip bıraktım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki trabzanın tepesine geldim. Bir kez çekip bıraktım. Ve tığımda zincirle beraber 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane trabzan. Ve yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane trabzan. Şimdi sıra sonunda bir tane trabzanın ve zincirin tepesi kaldı. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi uzattım ve bir çekip bıraktım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi bir çekip bıraktım ve yine tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çekerek kesme işlemi yapıyorum. Örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki trabzanın tepesine geliyorum. İpimi bir kez çekip bıraktım. Yandaki trabzanın tepesine geldim. Ve hepsini beraber çekerek kapattım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki trabzanın tepesine geliyorum. 1. Yandaki trabzanın tepesine geldim. 2. Ve sonda bir tane trabzanımız var. Bakın eksiltme yapmış olduğum nokta ve zincirle başlangıç yaptığım nokta var. Trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir kez çektim. Ve zincirin tepesinden tığımı geçirdim. Bir kez çektim. 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çekerek eksiltmemi yaptım.
Örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki trabzanın tepesine geldim. Bir çekip bıraktım. Yandaki trabzanın tepesine geldim. Bir çekip bıraktım. 3 tane ilmeğimizi hepsini beraber çekerek kesme işlemimizi yaptık. Sonda bir tane trabzan ve bir tane zincirim var. Arada hiç trabzan yapmadan bir çekip bıraktım. Zincirin içerisinden geçiriyorum. 3 tane ilmeğimizi hepsini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Şimdi 1, 2 tane zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane trabzan ve sondaki zincirin tepesine gelip bir tane trabzanımı yapıyorum. Ve başlangıçtaki gibi 3 tane trabzana ulaşmış olduk. Şimdi tüm parçalarımızı tamamlayıp geldikten sonra dikme işlemini yapacağız ve parçaların hepsini tamamlayacağız. Yan şerit parçamı nereden dikeceğimi öncelikle sabitlemesini yaptım. Bakın, bir tane modelimizin olduğu noktadan değil, hemen altındaki noktadan, yani ilk eksiltme yapmaya başlamış olduğum noktaya sabitleme yaptım. Aynı şekilde diğer tarafa da tutturdum. Devamında buradan dikerek sabitleyeceğiz. Şurada ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Sizlere göstermek için tutturmuştum. İlk ilmekten iğnemi geçiriyorum ve ipimi çektim. Karşılık gelen noktadaki içte bulunan daldan iğnemi geçirdim. Bakın, karşılıklı buradan dikme işlemi esnasında buradaki ipimizi de gizleyebiliriz. Burada boşluktan geçiriyoruz sık iğneler olduğu için. Karşılık gelen noktadan ise içte bulunan, bakın şu içte bulunan daldan iğnemizi geçirip düz bir dikme işlemi yapıyoruz ta ki diğer kenar kısmına kadar. Şimdi burayı sabitledikten sonra aynı şekilde diğer parçamızda da bir başlangıç yapıp dikme işlemini tamamlayıp geliyorum. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi iki tarafında dikme işlemini tamamladım. Geldim kenar parçamız, bakın buradaki üstteki noktaya kadar sabitledim. Şimdi burada iki tane bu şekilde parça görüyorsunuz. Dilerseniz bu noktada da dikme işlemi yapıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben üzerine elimde bir tane deri parça vardı, onu yapmayı düşünüyorum. Parçanız yoksa, bulamıyorsanız sarma yapabilirsiniz. Yine aynı ipten açabileceğiniz için, bak şu şekilde açıldığı için burayı bu şekilde sarıp da görüntü olarak yine farklı bir görüntüde elde edebilirsiniz. Ya da dediğim gibi sadece dikerek de kullanabilirsiniz. Şimdi burada bu ağız noktasına da bakın dümdüz bir görüntü elde edebilmek için sık iğneler yapıyoruz. Askıyı bırakacağım. Askının altındaki noktadan başlangıç yapıyorum. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Hemen buradaki birinci boşluğumdan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bir tane sık iğne. Şöyle görüntü olarak daha güzel gözükmesi için şuradaki zincirin içerisinden geçirip başlangıç yaparsak sık iğnemiz ortada boş bir şekilde durmuyor. Şöyle bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen yandaki boşluğa geldim ve bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Şimdi burada aynı gövde kısmında yapmış olduğumuz gibi 2 ve 1 tane sık iğne yapıyoruz. Baktınız ki orada boşluk kısmına çok fazla geliyor. Marullaşma oluyor. Bir tane. Baktınız ki kasma oluyor. Çok toparlama oluyor. 2 tane sık iğne yapıyorsunuz. Burada elimizin ayarına göre farklılık gösterebiliyor. O yüzden dediğim gibi aynı şekilde devam edelim. Buradaki boşluğumuza kadar. Size bahsettiğim gibi sık iğneler giderek, bakar mısınız, daha güzel bir görüntü elde etmiş oldum. Aynı şekilde arka tarafa da tamamlayıp geldim. Ağız kısmına bir tane çıt çıt dikmeyi düşünüyorum. Dilerseniz bu şekilde de kullanılabilir. Bence gayet kullanışlı oldu. Astarlama gerektirmiyor. Ben astarlama yapmayacağım ama illaki astarlama yapmak isterseniz sadece buradaki noktaya astarlama yaparak da kullanışlı hale getirebilirsiniz. 2,5 yumak kullandım diyebilirim. 3. yumağımdan çok az bir miktarda kullandım. 2,5 yumak almanız yeterli olacak. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.